Covid-19, Çin'den dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak ilan ettiği bulaşıcılığı oldukça yüksek bir virüs hastalığıdır. 2020 yılında çıktığından 2023 yılına kadar ölüm sayısı resmi kayıtlarda 7 milyon gözükmesine rağmen gayri resmi olarak 20 milyondan fazla ölüme neden olduğu tahmin edilmektedir. Solunum hastalığı olarak tanımlanmakla birlikte vücudumuzda birçok sayıda moleküler reaksiyon meydana getirmektedir. Hepimiz maalesef o kabus dolu günleri yaşadık ve çoğumuz bu süreci geride bıraktığımızı düşünmekteyiz. Peki Covid-19 geldi, hayatımızı kökten değiştirdi. Bazı ocakları yaktı, yıktı ve geçti. Ama gerçekten geçip gitti mi? Maalesef hayır sevgili dostlar. Mutasyona uğradı ve yeni varyantlar geliştirdi. Ve halen yıkmaya, hastalık yapmaya ve ölümlere devam ediyor. Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz Long Covid. Lütfen videolarımın daha çok görünür hale gelmesi ve daha çok kişilerin izleyebilmesi için abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgili izleyenlerim, Covid gündemdeki sıcaklığını korumasa da içimizde halen dolaşmaya devam ediyor. Bu süreçte yapılan aşıların etkisi ve yan etkisiyle ilgili daha sonraki videolarımda detaylı aktarmada bulunacağım. Sinsice aramızda dolaşan Covid artık Covid olarak değil, Long Covid olarak, uzamış Covid olarak ya da post-Covid sendromu olarak adlandırılmakta. Şimdi gelin hep birlikte bakalım. Vücudumuzda neler yapıyor Long Covid? Long Covid'e literatürde baktığımızda Covid geçirenlerin yaklaşık %30'unda ortaya çıkmakta. Hatta hastaneye yatanlarda bu yüzde daha da artmaktadır. Yaş, cinsiyet, hastalığın şiddeti ve önceden var olan ilave hastalıkların durumlarına göre değişiklik göstermektedir. 50 yaş üzerinde bireyler, kadın cinsiyet, obezite, astım ve diğer kronik hastalıklar, hastanede özellikle yoğun bakımda yatış öyküsü olanlar risk altındadırlar. Long Covid'e baktığımızda neredeyse vücudumuzun tamamını etkilediği görülmektedir. Merkezi sinir sisteminden başlayalım. Beyin sisi, konsantrasyon bozukluğu, hafıza problemleri, baş ağrısı, uyku bozuklukları, anksiyete, depresyon, panik atak, periferik nöropatiye neden olmaktadır. Bunu yaparken de muhtemel mekanizmalar sitokin fırtınası sonrası nöroinflamasyon, endotel hasarının gelişmesi ve buna bağlı olarak beyin kan akımında bozulmalar, otonom sinir sistemi bozukluğu yani disotonomi, virüsün sinir hücrelerine direkt etkisi yani viral nörotropizm olduğu düşünülmektedir. Solunum sisteminde kalıcı öksürüğe, nefes darlığına, azalmış egzersiz kapasitesine ve akciğerde fibrotik değişikliklere neden olmaktadır. Bu etkilere neden olurken alveolar hasar meydana getirmekte ve hasar sonrası iyileşmeyen doku, fibrotik dokular bırakmaktadır. Akciğerde kalıcı inflamasyona, oksijen difüzyon kapasitesinde azalmaya ve akciğer parankiminde mikrotrombozlara neden olmaktadır. Kalp damar sistemindeki etkilere bir bakalım. Taşikardi yani çarpıntı, göğüs ağrısı, kardiyomiyopatiler, miyokardit oluşumu ve ortostatik hipotansiyon gibi birçok probleme yol açtığı gözlenmekte. Kalp kası iltihabı yani miyokardit, otonom sinir sistemi bozuklukları, endotel disfonksiyonu, mikrotrombozlar, küçük damarların trombozlarla tıkanması ve bunlara ilaveten stresin yarattığı kardiyak problemlerle karşılaşmaktayız. Şimdi de psikolojik ve psikiyatrik etkilerine bakalım. Anksiyete, depresyon, travma sonrası stres bozuklukları, uyku ve duygu durum bozuklukları. Bunun içinde muhtemel mekanizmalar, pandemi kaynaklı sosyal stresler, beyin kimyasallarında, beyindeki moleküllerde, transmitterlerde bozulmalar ve dengesizlikler, uyku ritminde bozulma ve daha önce de söylediğim gibi nöroinflamasyon. Peki immün sistemde ne yapıyor? Kısaca gözden geçirelim. Aşırı aktif bağışıklık sistemini aktive ediyor. Yani otoimmüniteyi artırıyor. Kronik inflamasyona yol açıyor ve bunlarla birlikte romatizmal belirtilerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Bunları yaparken vücudumuzdaki molekülleri taklit ediyor ve bu moleküllere karşı yani kendi moleküllerimize karşı otoantikorlar üretilmesini sağlıyor. Ve dolayısıyla otoimmün hastalıkların çıkmasına yol açıyor. Bunlardan bir tane örnek vereyim. Romatoid artrit. T hücre disfonksiyonuna, bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasına ve vücudumuzda aldığımız COVID virüslerinin
antijenlerine karşı gelişen immün yanıtlara yol açıyor. Bir diğer etkilenen sistemimiz kas iskelet sistemi. Kas ve eklem ağrıları, kronik yorgunluk sendromu, egzersiz sonrası kötüleşmeye neden olan birçok etkileri söz konusu. Burada da muhtemel mekanizmalar kas içinde mikrosirkülasyon bozulması, hücrelerde mitokondriyal disfonksiyonlar, sitokin kaynaklı kas hassasiyetleri ve inflamasyonun yarattığı artraljiler. Endokrin sistemimizde hipotiroidi ya da tiroid iltihabına, tiroid hormon dengesizliklerine, yeni şeker hastalığı yani diabetes mellitus'un ortaya çıkmasına, yorgunluk, soğuğa tahammülsüzlük, kilo alma gibi birçok probleme yol açmaktadır. Yine muhtemel mekanizmalara baktığımızda tiroid dokusuna otoimmün saldırı, inflamasyon, pankreasın beta hücrelerinde hasarlanma, hipotalamus, hipofizer, adrenal aksın bozulması, tip 2 diyabet artışı bulunmaktadır. Kan pıhtılaşma eğiliminde artış ve mikrotrombozlar, D-dimer yüksekliği ve mikrotrombozlar yer almaktadır. Muhtemel mekanizmaları yine endotel hasarı ve prokoagülan durumlar yani pıhtılaşma öncesi durumları artırmakta. Sitokin fırtınası sonrası koagülopatiler meydana gelmekte ya da pıhtılaşma hücrelerini etkileyerek pıhtılaşmayı artırmakta. İmmün sistemi bozarak otoimmün hastalıklar ortaya çıkarmakta. Biraz önce söyledim, romatoid artrit örneğini vermiştim. Bunun dışında lupus benzeri semptomlar ve bulgular, Guillain-Barré sendromu, kronik yorgunluk sendromu bunlara örnek verilebilir. Gastrointestinal sistemde ishal, mide bulantısı, gaz oluşumu, karın ağrısı, geçici emilim bozuklukları, şişkinlik, iştahsızlık, tat alma bozukluğu gibi birçok etkiye neden olmaktadır. Neden bunlar oluyor diye baktığımızda muhtemel mekanizmalar bağırsak epitel reseptörlerinde ACE2 reseptörü vasıtasıyla etki ya da etkiler, mikrobiyotamızın yani bağırsak floramızın bozulması ve yine diğer sistemlerde olduğu gibi gastrointestinal sistemde de enflamasyon gelişmesi. Karaciğer ve böbrek üzerindeki etkilerine bakacak olursak, karaciğer enzimlerinde artış, hepatik sistemde yorgunluk, böbreklerde protein kaçakları yani proteinürler, akut böbrek hasarlarının oluşması, daha sonra da kronik böbrek hasarının meydana gelmesi ve mikroskopik hematürüler gibi yani mikroskopik kanamalar gibi birçok olayın yer aldığını görüyoruz. Burada da muhtemel mekanizmalar değerlendirildiğinde viral hepatite benzer etkilerin geliştiği, ilaç kaynaklı karaciğerde stres reaksiyonlarının oluştuğu, karaciğere sitotoksik T hücrelerinin saldırması ön planda. Böbrekte ise viral etki veya otoimmün etkiye bağlı olarak böbrek hasarı meydana gelmekte. Trombozlara, mikrotrombozlara bağlı dolaşım bozukluğu nedeniyle böbreklerin daha az kanlanmasına yol açmakta ve mikroanjiyopatiler oluşmaktadır. Üreme sistemine göz atacak olursak kadınlarda adet düzensizliği, menstrüasyon sonrası şikayetlerde artış, adet kanaması miktarında değişimler ve hormonal dengesizlikler oluşabilmektedir. Erkeklerde testosteron düşüklüğü, sperm sayısında azalmalar, sperm morfolojisinde değişiklikler ve dolayısıyla sperm kalitesinde azalmalar meydana gelmektedir. Yine diğer bezlerde olduğu gibi testis aksının etkilenerek hormonal dengenin bozulması, oluşan oksidatif stresin testisi ya da kadınlarda over fonksiyonlarını bozması ve ortaya çıkan otoimmün yanıtların üreme sistemini etkilemesi sonucu oluşabilecek muhtemel mekanizmalar arasındadır. Cilt üzerine etkilerine de bakacak olursak en sık saç dökülmesinin ortaya çıktığı gözlenmekte. Bununla birlikte egzama ve kurdeşen hastalıkları, ciltte ve parmak uçlarında morarma gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Enflamatuar medyatörlerin cilt içinde, cilt altında mikrosirkülasyonu bozması, yine otoimmün reaksiyonlar, besinlerin emilim bozuklukları ve stresin etkisi cilt üzerindeki etkilere yol açmaktadır. Göz ve görme sistemi değerlendirildiğinde bulanık görme, ışık hassasiyeti, göz kuruluğu, gözde kızarıklık, optik nörit gibi inflamatuar reaksiyonlar ve göz migreniyle karşılaşmaktayız. Muhtemel mekanizmalar arasında göz kaslarında mikrovasküler, tromboz ve inflamasyonlar, retina damarlarında pıhtılaşma, gözyaşı üretiminde bozukluklar olduğu görülmektedir. Bitmedi. Daha birçok vücudumuzdaki sistemde etkileri bulunmaktadır. Long COVID'in. Gerçekten inanılmaz bir hastalıkla karşı karşıyayız sevgili dostlar. Şimdi devam edelim. Kulak burun boğaz sistemine etkileri bulunmakta. Tat ve koku kaybı bu oluştuğunda aylarca hatta yıllarca devam edebilmekte. Kulakta çınlama,
baş dönmesi yani vertigo ve boğazımızda kronik tahriş ve kurumalar meydana gelmek. Olfaktör sinir hasarı, kafa çiftlerine bağlı sinir hasarları, iç kulağımızda inflamasyonlar, vestibüler sistemin etkilenmesi, nöroinflamasyon meydana gelebilmektedir. Mesane ve üriner sisteme bakacak olursak, idrar yaparken sıkışma hissi, sık sık idrara çıkma, gece sık idrara kalkmak, idrar kaçırmak, mesane doluluğuna rağmen idrar yapamama, yani idrar retansiyonu, idrar yolu enfeksiyonuna benzer şikayetler, bakteri üri ve interstisiyel sistit benzeri durumlar ortaya çıkabilmektedir. Peki bu COVID neden uzun sürüyor sevgili dostlar? Çünkü inflamasyonu uzatıyor. Sitokin fırtınası bitmiyor, kalıntıları halen vücudumuzda devam ediyor. Skarlaşma artıyor, skarlaşmaya neden olan yolaklar etkin hale geliyor. Otoimmünite zaten bir baş belası. Birçok hastalığa yol açıyor ve otoimmüniteyi şiddetlendiriyor. Covid-19 virüsü vücudumuzda latent olarak kalıcı hale geliyor. Yani vücudumuzda tamamen yok olmayabiliyor, bir yerlerde saklanabiliyor. Dolayısıyla endotel hasar, mikrovasküler hasar, tromboz ve mikrotrombozlar meydana geliyor. Vücudumuzda bunlar da ciddi hasarlara hatta ölümlere neden oluyor. Son dönemlerde çok sık gördüğümüz kardiyak ölümler bu nedene bağlı olabilir. Yine otonom sinir sisteminde disfonksiyonlar, hiperaktivite ya da hipoaktiviteler meydana geliyor. Otonom sinir sistemi bozulduğunda vücudumuzdaki tüm organlar negatif etkilenmektedir. Maalesef sevgili dostlar, long covid'in spesifik bir tedavisi bulunmamaktadır. Yaptığı hasarlara bakacak olursak neredeyse vücudumuzda en ufak molekülü bile etkileyebilecek, bu etkinin birçok molekülü ard arda etkilemesi suretiyle hasarlar meydana getirmekte. Bu nedenden dolayı günümüzde ancak semptom odaklı ve multidisipliner yaklaşımla bu problemlere çare aramaktayız. Kronikleştiği göz önüne alınırsa rehabilitasyon yaklaşımları da bu hastalara yardım edebilmektedir. Solunum fizyoterapisi, bireysel terapiler ve psikososyal destekler, egzersiz ve hafif sporlar yapmak, semptom ve bulgulara göre ilaç tedavisi vermek. Günümüzde tedavi ya da terapi olarak yapabileceklerimiz maalesef bunlar. Evet sevgili dostlar, Long Covid pandeminin yeni ve uzun soluklu bir hali olarak karşımızda durmakta. Literatüre baktığımızda bu sendromun bireysel sağlık kadar toplum sağlığını ve sağlık sistemlerini etkileyerek sağlık sistemleri üzerindeki etkisinin çok büyük boyutlara ulaşacağını göstermektedir. Bu nedenle tanı, destek ve hizmet sistemlerinin güçlendirilmesi önemlidir. Bu nedenle hasta olan bireylerin yakından takip edilmesi, izlenmesi, takip protokollerinin geliştirilmesi ve bu hastalara multidisipliner yaklaşım, farklı uzmanlık alanlarının işbirliği ile kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerekmektedir. Evet sevgili dostlar, Long Covid'in etkisini azaltmak için ya da hiç oluşmaması için endotel sistemimizi endotel disfonksiyon haline gelmemesi için, endotelyal disfonksiyonlar gelişmemesi için omega 3, nitrik oksit damla ve antioksidanlardan zengin beslenmeli ya da gıda takviyesi almalıyız. Bu sizlere sadece önerimdir. Bugün de videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın ve sağlıklı kalın.